Boğa burcunun 2026 kriz ve kazanç dünyasına hoş geldiniz. Merhaba, astroloji ve finans tutkunları. 2026, Boğa burcu için paranın yalnızca kazanılmadığı, sınandığı, elendiği ve gerçek servete dönüştüğü bir yıl olacak. Peki siz bu büyük değer testine hazır mısınız? Burçların 2026 kriz ve kazanç dönemleri serimizin bu kısmında, Zodyak'ın en sabırlı, en maddi odaklı ve gerçek varlıkların efendisi Boğa burcunu mercek altına alıyoruz. 2026'da Boğa burcu finansal olarak hangi evrelerde baskı hissedecek, hangi aylarda servet temelleri güçlenecek ve stratejik hamleler neler olmalı? Boğa enerjiniz veya haritanızdaki Boğa vurgusunun, özellikle birikim, mülk ve uzun vadeli değer koruma alanında, finansal hayatınızı nasıl yönlendirdiğini sorguluyorsanız, tam adrestesiniz. Bu analizde, Boğa'nın 2026 finansal seyrini katmanlı bir yaklaşımla ele alacağız ve somut taktiklerle bu dayanıklı gücü maksimum verime dönüştürmenin yollarını paylaşacağız. Boğa'nın sarsılmaz ve bereketli alemine adım atalım. Videoyu izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizin desteğinizle daha güçlü içerikler üretiyoruz. Boğa burcunun sabırlı finansal doğası ve 2026'nın yeniden yapılandırıcı enerjisi. Boğa burcu, Zodyak'ın ikinci halkası olarak istikrar, sabır ve somut değerlerle özdeşleşir. Astrolojide Venüs tarafından yönetilir. Bu, ona hem estetik zevkler hem de maddi bolluk peşinde koşan bir çekim gücü bahşeder. Boğalar, yavaş ama emin adımlar en kalıcı serveti getirir prensibiyle hareket eder. Mülk alımı, uzun vadeli yatırımlar ve değer saklama mekanizmalarında ustadırlar. Bu nitelikler, finansal arenada Boğa'yı en güvenilir ve birikim odaklı varlık koruyucusu konumuna taşır. Öne çıkan bir veri, davranışsal finans çalışmaları, Boğa gibi toprak element burçlarının riskten kaçınma ve uzun soluklu tutumlarının, hava veya ateş grubuna kıyasla daha tutarlı getiri oranları, %12-18 yıllık bileşik faiz ortalaması sağladığını ortaya koyuyor. Bu, Boğa'nın neden gizli servet biriktiricisi olarak anıldığını aydınlatıyor. Boğa'nın finansal imzası, güvenlik ve değer artışı üzerine kuruludur. Kısa vadeli spekülasyon yerine gayrimenkul, değerli metaller veya istikrarlı endeks fonlarına yönelirler. Kararlarında duyusal içgüdü kadar titiz araştırma ön plandadır. Bu temkinli yapı, nesiller boyu aktarılan servetler doğursa da, değişime direnç veya aşırı muhafazakarlık bazen fırsat kayıplarına neden olabilir. Peki, bu sağlam enerji 2026'da nasıl evrilerek yeni ufuklar açıyor? 2026'da Boğa için ana transitler ve finansal etkiler. 2026, Boğalar için değer sistemi, birikim güvenliği ve finansal yeniden yapılanma yılı olarak öne çıkıyor. Yılın dönüm noktası, Satürn-Neptün kavuşumu 20 Şubat 2026'da 0 derece Koç'ta gerçekleşen bu nadir transit, maddi hayallerinizi disiplinli bir çerçeveye oturtmanızı tetikleyecek. Neptün 26 Ocak'ta Koç'a adım atarken, Satürn 13 Şubat'ta izliyor ve Şubat'ta zirve kavuşuma ulaşıyor. 0 derece Koç'un, Aries Point küresel etki ekseni, tam ortasında olması, binlerce yıldır rastlanmayan bir temel güçlendirme dalgası yaratıyor. En son benzeri yaklaşık 9000 yıl önce, ilk tarımsal yerleşimlerin yükseldiği çağdaydı. Satürn-Neptün birleşiminin finansal yansıması, Satürn sınırlar, sorumluluk ve kalıcılık emrederken, Neptün belirsizlik, ilham ve erozyon taşır. Finansal alanda eski birikimler erozyona uğrayabilir, yanıltıcı değerler, balon yatırımlar, likit olmayan varlıklar iflas edebilir. Neptün dolandırıcılık veya piyasa sis perdesini kalınlaştırırken, Satürn yeniden yapılandırmayı dayatır. Portföyü temizleyin, likiditeyi artırın. İyi yönetilirse, bu portal vizyoner değerleri somut servete dönüştürür, örneğin altın, arazi veya endüstriyel varlıklarda uzun vadeli büyüme. Ancak tembellik veya illüzyon, aşırı iyimserlik, kayıpları derinleştirir. Diğer kritik transitler. Uranüs'ün 25 Nisan'da ikizlere kayışı, beklenmedik değer değişimleri. Dijital varlıklar, entelektüel mülkiyet ve çeşitli gelir akışlarında ani sıçramalar, fakat oynaklık zirvede, detaylı inceleme zorunlu. Jüpiter'in 29-30 Haziran'da Aslan'a girişi, yaz ortasından itibaren bereket akışı. Lüks mallar, yaratıcı mülkler, sanat, emlak ve marka yatırımlarında şans yükseliyor. Ağustos Aslan tutulması tepe noktası. Tutulmaların izi, Şubat Akrep tutulması ortak kaynakları ve kredileri sarsarken, Ağustos Aslan tutulması değer artırıcı spekülasyonları ateşliyor.
Merkür retroları, Şubat-Mart Balık, Haziran-Temmuz Yengeç, Ekim-Kasım Akrep, yeni mülk veya sözleşmeleri askıya alın, mevcut varlıkları güçlendirin. Finansal panorama, yılın ilk yarısı, özellikle Şubat zirvesi, sıkılaştırma, envanter ve gerçeklik denetimi ağırlıklı kriz potansiyeli yoğun, eski yatırımlar değer kaybedebilir, sahte güvenlik vaatleri çoğalabilir. İkinci yarı Uranüs sürprizleri ve Jüpiter bolluğuyla zenginleşiyor. Boğanın toprak sabrını disiplinle harmanlarsanız, yıl sonunda çelik gibi bir portföy ve kalıcı kazanımlar elde edeceksiniz. Değişime direnmeyin, değerlerinizi somut planlarla pekiştirin. 2026 sizin istikrar yenileme yılınız. Satürn-Neptün kavuşumunun tarihsel örnekleri. Satürn-Neptün kavuşumu kabaca 36 yılda bir yinelenir ve ideallerin sınırlarla yüzleştiği, köhne yapıların dağılıp yeni değer sistemlerinin filizlendiği evreleri simgeler. Bu döngüler genellikle ekonomik balon patlamaları, mülkiyet reformları, ideolojik erozyonlar, ticaret savaşları veya finansal yeniden yapılanmalarla örtüşür. Özellikle kapitalizm dönüşümleri, emtia piyasaları ve sabit varlık krizleriyle bağlantılıdır. Son yüzyıllık başlıca vakalar. 1989, Oğlak'ta Kara Pazartesi sonrası borsa toparlanması, 1987 çöküşünün yankısı, Japon emlak balonunun şişmesi ve küresel ticaret anlaşmalarının temelleri, nafta öncüsü. Altın ve petrol piyasalarında değer erozyonu, ardından uzun vadeli istikrar inşası. 1952-1953, terazide Eisenhower dönemi ekonomik genişlemesi, Kore Savaşı sonrası emtia fiyat stabilizasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri konut patlaması başlangıcı. Mekkaryizm sonrası endüstriyel mülkiyet reformları, sabit varlıkların yeniden değerlenmesi. 1917-1918, Aslan'da Dünya Savaşı sonrası hiperenflasyonlar, Almanya, Avusturya, emlak ve arazi reformları ile Bolşeviklerin mülkiyet kolektifleşmesi girişimi. Sanatsal varlıklar, altın rezervleri ve borsa yeniden yapılandırmaları. Koç burcunda nadir olanlar ise yeni medeniyet temellerini, büyük tapınaklar, tarım mülkleri işaret eder. Ana motif, değer illüzyonu ile kalıcılığın çarpışması, Neptün hayalleri Satürn duvarına çarpar, balonlar patlar, gerçek varlıklar ayakta kalır. 2026'daki 0 derece Koç yerleşimi de benzer şekilde küresel değer sorgulamaları, mülk devirleri ve yeni ekonomik topraklama dalgası tetikleyebilir. Tarih döngüleri tekrarlama, ritimleri yakalama fırsatı sunar. 2026'da Boğa için kriz ve kazanç dönemleri, çeyreklik detaylı akış. Boğa burcunun 2026 finansal rotası, bir bereket toprağı gibi, başlangıçta kök salma ve arınma, yazdan sonra hasat ve genişleme. Çeyreklik tabloyu gezegen dinamikleri, risk senaryoları ve operasyonel stratejilerle genişletiyorum. Ocak, Mart, değer arındırma ve temel güçlendirme evresi. Yılın en yoğun konsolidasyon bloğu. Neptün 26 Ocak, Satürn 13 Şubat'ta Koç'a yerleşiyor. 20 Şubat kavuşumuyla portföyünüzde köklü bir değer denetimi devreye giriyor. Gizli erozyonlar, balon varlıklar veya likidite tuzakları belirginleşebilir. Kriz riski, değer kaybı, gayrimenkul vergileri, emtia düşüşleri, eski kredilerin revizyonu, sahte güvenli liman tuzakları, özellikle stablecoinler veya düşük likidite tokenler. Aşırı tutuculuk likidite sıkışmasına yol açabilir. İmpulsif koruma harcamaları çoğalabilir. Kazanç fırsatı, varlık envanteri, borç refinansmanı ve kalıcı portföy temeli kurma kapısı. Arınma enerjisi hakim, temiz portföyler yıl sonunda %25 değer artışı potansiyeli taşır. Tavsiye, yeni mülk edinmeyin, büyük satışları dondurun. Likidite oranını %30'a çıkarın, acil rezerv fonu hedefleyin. Sabır, en değerli varlığınız haline gelecek. Nisan, Haziran, değişim fırsatlarının topraklanması. Uranüs 25 Nisan'da ikizlere geçerek dijital mülkler, fikri sermaye ve ek gelir hatlarında şok dalgaları yaratıyor. Satürn baskısı sürse de, Uranüs değer yenileme kapıları aralıyor. Kriz riski, dijital varlık dalgalanmaları, NFT, defi masrafları veya kontrat gecikmeleri, Merkür retroya yaklaşırken. Yanlış çeşitlendirme ani değer erimelerine neden olabilir. Kazanç fırsatı, çeşitli pasif akışlar, staking, telif hakları, blockchain tabanlı mülkler veya teç odaklı yan yatırımlardan istikrarlı getiriler.
Bir emlaktek hibriti veya altın destekli token ani değer sıçraması yapabilir. Sosyal ticaret veya e-ticaret girişimleri parlıyor. Tavsiye: fırsatları bilanço analiziyle tartın. %10'luk test pozisyonlarla ilerleyin. Portföyü toprak dijital dengede tutun. Acele mülk anlaşmalarından kaçının. Bu evre prototip niteliğinde, tutanlar yaz bereketini katlar. Temmuz, Eylül, bereket ve istikrar zirvesi. Jüpiter 29-30 Haziran'da Aslan'a yerleşiyor. Ağustos tutulmasıyla bolluk patlaması tetikleniyor. Yılın en verimli, en genişletici safhası. Boğanın mülkçü sabrı Jüpiter'in bereketiyle kaynaşıyor. Kriz riski, bolluk sarhoşluğuyla aşırı mülk yığına, tüm sermayeyi emlağa gömme. Lüks emtia veya borsa oynaklıkları değer sarsıntısı yaratabilir. Kazanç fırsatı, emlak geliştirme, lüks varlıklar, altın, sanat, spekülatif toprak yatırımları ve ortaklık getirilerinden katma değer. Ağustos, değer patlama ayı, stratejik arazi veya token alımları nesil serveti doğurabilir. Tavsiye: genişleyin ama %40 rezerv sınırı koyun, getirilerin yarısını sabit getiri araçlarına kaydırın. İttifakları güçlendirin, ölçeklenebilir mülklere odaklanın. Bu dönemi toprak bereketi olarak konumlandırın. Ekim, Aralık, konsolidasyon ve servet kristalleşmesi. Retro kümelenmesi, Merkür Ekim-Kasım Akrep, yoğunlaşıyor fakat yılın birikimleri somutlaşıyor. Satürn disiplini meyve veriyor. Kriz riski, ortak mülklerden kaynaklı gerilimler veya retro gecikmeleri, vergi, miras ödemeleri. Yeni varlık alımlarında gizli tuzaklar. Kazanç fırsatı, erken arınma ve sabrın getirisi, uzun vadeli mülkler değerleniyor. Yıl sonu rantlar, beklenmedik telifler veya kredi kapatmaları devreye giriyor. Pasif rezervler, altın staking, kira gelirleri zirve yapıyor. Tavsiye: yılı bilanço revizyonuyla kapatın. Portföyü %60 sabit varlıklara dengeleyin. 2027 büyük hamlelerini erteleyin. Kazançların %20'sini ödüllendirme için kullanın, emekleriniz taçlanıyor. 2026'da dikkat edilecek önemli tarihler ve uyarılar, kritik noktalar. Aşağıdaki günler finansal stratejilerinizi şekillendirecek, andanıza kazıyın. 20 Şubat 2026, Satürn-Neptün zirve kavuşumu, 0 derece Koç. Yılın en belirleyici anı. Değer gerçeklik denetimi maksimumda, balon varlıklar çökebilir. Likidite açıkları su yüzüne çıkar. Kritik alım satımları bu civardan uzak tutun. Varlık denetimi ve rezerv medisyonu günü yapın. 25 Nisan 2026, Uranüs ikizlere geçiş. Değer yenileme dalgası hızlanıyor. Dijital emlak, blockchain mülkleri ve ek akışlara tetikte olun. İlk 10 günde volatilite dorukta, kademeli giriş yapın. Ağustos 2026, Aslan Güneş tutulması. Bereket spekülasyonunun tepe noktası. Emlak, altın veya lüks tokenlarda büyük ivmeler mümkün. Hesaplı genişleme için altın pencere. Merkür retro uyarıları. Retrolar kontrat, mülk ve değer akışlarını bulandırır. Enerji içe çekilir, genişleme yerine pekiştirme zamanı. 2026 finansal izdüşümleri. Şubat'a Mart, Balıkta 26 Şubat 20 Mart Balık'ın sisli akışıyla finansal belirsizlikler çoğalır. Değer tahminleri yanıltıcı, eski envanter karışıklıkları belirir. Sahte güvenlik riski zirvede, sezgiyi bilanço doğrulaması ile eşleştirin. Haziran-Temmuz, Yengeç'te 29 Haziran 23 Temmuz Yengeç'in yuva koruma dürtüsü aile mülkleri, miras veya konut finansmanını sarsar. Ev kredisi gecikmeleri, duygusal mülk impulseleri artabilir. Aile portföyü revizyonu ideal, ancak yeni emlak taahhütleri tehlikeli. Ekim-Kasım, Akrep'te 24 Ekim-13 Kasım Akrep'in derin kazıcı gücü ortak değerler, krediler ve gizli rezervleri karıştırır. Vergi gecikmeleri, ortak mülk anlaşmazlıkları patlar. Saklı erozyonlar açığa çıkar, refinansman veya ortaklık auditi için kuvvetli, yeni mülk sözleşmelerini iptal edin. Boğalar, 2026 sizin değer yenileme yılınız, baskıyla başlayıp bollukla taçlanacak. Sabırlı toprak gücünüzle krizleri temele, fırsatları kalıcı servete dönüştüreceksiniz. Analizi paylaştığım için minnettarım. Boğanın 2026 değer krizleri ve bereket akışları üzerine ek detay veya haritanızdaki Venüs etkilerini sorgulamak isterseniz belirtin. Sıradaki içerikte yeni bir burcun 2026 seyrine ineceğiz. Takibe alın,
Güncellemeleri kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere.